Uluslararası İş İletişim Standartları IBCS'i nasıl kullanabiliriz? İş analisti için, dashboard tasarlayan danışman için ve yöneticiler için nasıl motivasyonlar olabilir? Bunlardan biraz bahsedeyim istedim. Öncelikle veriye dayalı karar verme sürecini düşünelim. Orada ilk önce bir veri tabanında veriyi topluyoruz. Sonra bu verileri veri ambarında birleştiriyoruz ve üzerine işle ilgili anlamı ekliyoruz. Bu benim satışımdır, bu ürünümdür, bu müşterimdir gibi kavramları veri ambarında çıkartıyoruz. Daha sonra çıkarttığımız bu kavramların üzerine bir de erişim veriyoruz veriye. Bu da genellikle dashboard diyebileceğimiz ya da self-service raporlama diyebileceğimiz kısımlarda oluyor. Veri analistleri artık dashboard'a ulaşıyorlar, değişik filtrelemeler yapıyorlar, veriyi burada analiz edebiliyorlar. Eğer her şey her zamanki gibi ilerliyorsa orada belki çok yorum yapacak bir şey yok ama beklenenin dışında iyi ya da beklenenin dışında kötü bir şey varsa onu biraz daha ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz. Buradaki çıkarımlarımıza mesajlar diyelim. Bu mesajları daha sonra aktarmamız gerekiyor karar vericilere. Aktarırken de aslında bizim mesajımız ne? Bunu en iyi şekilde nasıl aktarabiliriz? En iyi görseller acaba ne olur? Nasıl bir grafik kullanmalıyız? Ekranda ne olmalı? Tasarımı nasıl yapmalıyız? Gibi noktalar var karar vermemiz gereken. Mesajımızla ilgili, hikayemizle ilgili, algıyı yönetmemiz için görsel bütünlükle ilgili nasıl kararlar alabiliriz noktasında IBCS kurallarına başvurabiliriz. Bu bir analist bakış açısıyla aslında IBCS'in kullanımı. Aynı şeyi bir dashboard geliştiren danışman bakış açısıyla da düşünebiliriz. Biz birçok noktada karar vermek durumunda kalıyoruz dashboard geliştirirken. Evet, dashboard filtrelerle kullanıldığı için doğrudan bir mesaj üzerine kurgulanmıyor ama günün sonunda bu mesajları çıkartmak için kullanılacak bir alan ve biz tasarım kararlarımızı verirken buradaki yine daha iyi olan tasarım örneklerini kullanabiliriz. Grafikleri seçerken, verileri yan yana koymaya çalışırken, tasarımla ilgili bazı sadeleştirme ya da bilgi yoğunluğunu arttırma kararlarını alırken IBCS'in kurallarını bilmek bizi hem dashboard'u kullanacak insanları yönlendirmek konusunda daha rahatlatacaktır. Hem de bir şeyleri açıklarken bu benim fikrim demek yerine bu standartlarda bu şekilde geçiyor dediğimiz için bizi rahatlatacaktır. Bunlara ek olarak bir de yöneticiler var tabii ki. Bunun bazı standartları var. Buna uygun olarak davranalım talebi bir yöneticiden geldiğinde bu hem o yöneticiye raporlama yapan birimleri motive ettiği için hem bütün dashboard tasarımlarını motive ettiği için ilk bu veri analitik sistemlerinin kurulması ve bunlarla ilgili ürünlerin seçilmesi kısmına kadar sirayet ettiği için çok daha etkili oluyor. Bir yöneticiyseniz IBCS kurallarına bakabilir ve bu kuralların gerçekten işe yarayacağını düşünürseniz bu şekilde raporlamamızı yapalım diye bir adım atabilirsiniz. IBCS kurallarını siz şirketinizde kullanıyor musunuz? Ne şekilde kullanıyorsunuz? Duymak beni çok mutlu eder. Yorumlara yazabilirsiniz.